Dopamin. Bu kelimeyi mutlaka duymuşsunuzdur. Belki bir sosyal medya gönderisinde, belki arkadaş sohbetinde. Genelde de hep mutlulukla, keyifle, zevkle birlikte anılır. Ama aslında bu meşhur molekülün hikayesi, popüler kültürün bize anlattığından çok ama çok daha derin ve şaşırtıcı. Hadi o zaman en temel sorudan başlayalım. Dopamin gerçekten de o bildiğimiz anlamda bir mutluluk hormonu mu? Kısa ve net cevap, hayır, tam olarak değil. Hatta bu bilim dünyasındaki en yaygın yanlış anlamalardan biri. Peki işin aslı ne o zaman? Bilim insanları burada iki temel kavramı birbirinden keskin bir şekilde ayırıyor. Zevk almak ve arzu etmek. Düşünün ki çok sevdiğiniz bir tatlı var önünüzde. Onu yerken aldığınız o keyif, işte o zevk alma. Ama daha o tatlıyı görmeden kokusunu alıp ona ulaşmak için attığınız adımlar var ya, işte o da arzu etme. Dopaminin asıl sahneye çıktığı yer de tam olarak burası. Arzu, yani bir şeyin peşinden gitme dürtüsü. Eğer dopamin o bildiğimiz anlamda bir mutluluk hormonu değilse, o zaman ne? Beynimizdeki görevi ne tam olarak? Gelin, beynimizin bu kritik motivasyon molekülünü biraz daha yakından tanıyalım. Her şeyden önce dopamin bir nörotransmitter. Kulağa bilimsel geliyor ama aslında basit. Beynin kendi içindeki haberleşme ağı gibi düşünün. Dopamin de bu ağdaki en önemli kimyasal kuryelerden biri. Sinir hücreleri arasında mesajlar taşıyor ve bu mesajlarda bizim nasıl hissettiğimizi, neyi arzuladığımızı ve nasıl davrandığımızı doğrudan etkiliyor. Ve bu kuryenin tek bir görevi yok, adeta beynimizin İsviçre çakısı gibi. Motivasyonumuzdan hafızamıza, hareketlerimizin kontrolünden ruh halimize, hatta dikkatimizi toplamamıza ve bir sonraki ödülün ne olacağını tahmin etmemize kadar inanılmaz geniş bir yelpazede iş yapıyor. Ama bütün bu görevler arasında dopamini en çok şöhrete kavuşturan rolü şüphesiz motivasyon üzerindeki etkisi. Ve bu etkinin kalbinde, beynimizin derinliklerinde yatan çok özel bir sistem var. Ödül yolu. İşte bu sistemin ana otoyolu tam olarak bu. Beynimizin VTA denilen bir bölgesinden çıkan dopamin, ödül ve keyif merkezimiz olan nükleus accumbens'e doğru yol alıyor. Bu yolculuk sırasında verdiği mesaj çok net. Hey, dikkat et, bu önemli, bunun peşinden gitmeye değer. Peki bu sinyal saniyenin binde biri gibi bir sürede nasıl iletiliyor? Aslında 3 basit adımı var. Birinci adım salınım. Bir sinir hücresi dopamini iki hücre arasındaki boşluğa bırakıyor. İkinci adım bağlanma. Bu dopamin molekülleri karşıdaki hücrenin alıcılarına bir anahtarın kilide oturması gibi oturuyor ve o arzu mesajını iletiyor. Ve son olarak üçüncü adım geri alım. Mesaj iletildikten sonra ilk hücre dopamini geri toplayarak sinyali kapatıyor. İşte bu kadar hızlı ve etkili bir sistem. Normalde bu sistem, hayatta kalmamız, öğrenmemiz, hedeflerimize ulaşmamız için mükemmel bir mekanizma. Ama her mükemmel sistem gibi bu sistem de hacklenebiliyor. Yani ele geçirilebiliyor. İşte o zaman o faydalı arzu etme dürtüsü kontrol edilemez bir hale gelebiliyor. Bunun en bilinen örneği tabii ki bağımlılık yapan maddeler. Bu maddelerin çoğu beynin ödül sistemine yapay olarak dopamine boğarak çalışır. Normalde alacağınızın kat be kat fazlası bir dopamin salgılanır ve bu da mantıklı düşünceyi tamamen devre dışı bırakan inanılmaz güçlü, kompulsif bir arzu yaratır. Peki ya bu dopamin selini tetikleyen şey kimyasal bir madde değilse? Ya beyni ele geçiren şey her an cebimizde, elimizde olan ekranlarımızsa? İşte şimdi modern çağın en büyük meydan okumalarından birine, yani dijital dopamin döngüsüne geliyoruz. Bilimsel adıyla patolojik internet kullanımı. Ve sakın bunun nadir görülen bir durum olduğunu düşünmeyin. Yapılan araştırmalar, dünya genelinde internet bağımlılığının %1,5 ila 8 arasında bir yaygınlığa sahip olduğunu gösteriyor. Bu, potansiyel olarak 100 milyonlarca insan demek. Ve literatürde siber bağımlılık, kompulsif internet kullanımı gibi farklı isimlerle de anılıyor. Peki birinde internet bağımlılığı olup olmadığını nasıl anlarız? Araştırmacı Kimberly Young'ın belirlediği bazı kriterler var. Mesela aklınızın sürekli internette olması, tatmin olmak için giderek daha fazla çevrim içi kalma ihtiyacı, interneti azaltmaya çalıştığınızda kendinizi huzursuz veya sinirli hissetmeniz, çevrim içiyken zamanın nasıl geçtiğini anlamamak, hatta bu yüzden ilişkilerinizi, işinizi riske atmak. Bunların hepsi önemli işaretler. Peki bu davranışları tetikleyen şey ne? Sadece iradesizlik mi? Hayır, arkasında yatan psikolojik bir döngü var. Şimdi gelin bu kompulsiyon döngüsünü açıklayan bilişsel davranışçı modele bir göz atalım. Bu model
her şeyin nasıl başladığını çok güzel özetliyor. Bakın, sol tarafta bir yatkınlık var. Bu altta yatan bir depresyon olabilir, sosyal kaygı olabilir. Sonra bu yatkınlığa sahip bir kişi internet gibi bir stres faktörüyle karşılaşıyor. Bu ikisi birleştiğinde kişinin kendisiyle ilgili "ben değersizim, kimse beni sevmiyor" gibi uyum bozucu yani çarpık düşünceler geliştirmesine yol açıyor. Ve işte bu düşünceler kişiyi sağda gördüğünüz o kısır döngüye yani patolojik internet kullanımına hapsediyor. Peki ne bu uyum bozucu düşünceler? Şöyle şeyler. Ben sadece online olduğumda bir şeyler başarıyorum. Ya da benim tek gerçek dostum internet. Veya insanlar bana ancak dijital dünyada saygı duyuyor. Bu düşünceler kişiyi gerçek hayattan koparıp sanal dünyaya daha da bağımlı hale getiriyor. Burada anlamamız gereken en kritik nokta şu: bu basit bir irade savaşı değil. Bu, beynimizin kimyasıyla, dopaminle, öğrenilmiş geri bildirim döngüleriyle ve altta yatan psikolojik nedenlerle ilgili çok daha derin bir mesele. Peki, tüm bunları öğrendik, bu karmaşık döngüyü anladık. Şimdi ne yapacağız? Kontrolü tekrar ele almak için bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz? Yani bilgiden farkındalığa nasıl geçebiliriz? Aslında her şey anlamakla başlıyor. Beynimizin bu arzu etme sisteminin nasıl çalıştığını, dopaminin aslında zevkten çok o zevkin peşinden koşma motivasyonuyla ilgili olduğunu fark etmek, teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurmanın en birinci adımı. Bundan sonra eliniz telefona gittiğinde bir an durup kendinize sorun: buna gerçekten ihtiyacım olduğu için mi uzanıyorum, yoksa bu sadece beynimin otomatik bir arzu sinyali mi? Ve bu anlatıyı hepimizin kendine sorması gereken o can alıcı soruyla bitirelim. Teknolojiyi biz mi kontrol ediyoruz, yoksa teknoloji mi bizi kontrol ediyor? Bu sorunun cevabı dijital çağdaki refahımızın anahtarı olabilir.